Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videoda böyle artan ipleri değerlendirebileceğimiz ve bu Granny Square Hanım Dilendi Bey Beğendi motifini sevenlerin çok hoşuna gidecek. Çok kolay bir proje getirdim. Bir kemer yapacağız, bir de kitap ayracı yapacağız. Bu yapacağımız kemer daha önce yapmış olduğum bu çantayla da çok güzel takım olacak. Şöyle bu çantanın yapılış videosu var kanalımda arkadaşlar. Onun linkini açıklama kısmına bırakırım. Bir de çok tatlı bir kitap ayracı yapacağız. Oldukça basit projeler. Şimdi bunun için böyle dantel ipleri kullanıyorum. Bu çantada da aynı ipleri kullanmıştım. Şöyle bu Domino Koton Perle No 5 ve No 8 iplerini kullanıyorum. Elimde kalan ipler bunlar. E, Daha başka dantel ipleri de var. Böyle altın başağın dantel iplikleri. 50 numaradan bir tık kalın iplikler bunlar. A ipi kalınlığında. İnce olan ipleri de böyle gördüğünüz gibi iki kat olarak kullanıyorum. Kalınlıkları aşağı yukarı eşleşsin diye iplerin. Evet. Şimdi bu ipler yoksa elinizde artan e, örgü yünleri de olabilir ama ince olması daha uygun olur. Hani Alize Diva gibi mesela. Ya da böyle lif ördüğümüz ince ipler var. Lif ipleri onlarla örebilirsiniz. Ya da kalın iplerin katını ayırarak örebilirsiniz. Mesela nako pırlanta varsa elinizde onun katı çok güzel ayrılıyor. Onunla örebilirsiniz. Şimdi kemer yapmak için böyle elimde bir eski bir kemerin tokasını saklamıştım ben. Böyle bir kemer tokam var ama bunlardan satılıyor bijuteri ve tuhafiye mağazalarında. Buradan alabilirsiniz. Kullanacağım tığ da şöyle ince bir tığ arkadaşlar. 2 numara 1,75 milimetre. Şöyle gördüğünüz gibi ince bir tığ. Bu numarasını hani elinizde bu ipi deneyerek kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bu tığla çok rahat örüyorum bu ipleri. Bu şekilde. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi şu ipimizle başlıyoruz. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 birleştiriyoruz. Bir iki zincir doluyorum. Bir iki de çekiyorum. Doluyorum. Bir iki de çektim. Bir iki üç zincir köşelerde. İki de çekiyoruz. Üç tane trabzan yapıyoruz. Evet. Bir iki üç zincir. Bir 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3. Evet, bu şekilde şöyle göstereyim. 1 2 3 zincirle köşeyi birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, birinci sırayı tamamladık. Şöyle. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Hep yaptığımız örnek bu, biliyorsunuz. Klasik bir motif. Şimdi köşelere bir iki zincirle başladım yine. İkili trabzan. Bakın bu ip ince olduğu için şöyle iki kat kullanıyorum.
2 oldu. 3 1 2 3. Böyle havlu kenarı ipleri var, minik makaralarda satılıyor, naylon ipler gibi, onlarla da yapabilirsiniz. 1 2 3. Evet, aralarda 1 2 zincir çekiyorum, köşelerde 3, aralarda 2 zincir. Şu ipi de içine alalım. 2 3 1 2 3 zincir, 1 2 3, 1 2 zincir aralarda, 2 3 1 2 3 zincir. Evet, buraları hızlı geçeyim. Şöyle aynı işlemi yapıyoruz çünkü. Şöyle örelim. 1 2 3 1 2 birleştiriyorum köşeyle, bir zincir, ipi kesiyoruz. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi 3. sıraya geçtim. Bu sırada aynı zamanda bunlarla birleştireceğim. Evet, şöyle köşeden başladım. Yine aynı şekilde 1 2 zincir, ikili trabzan, ikili trabzan, 1 2 3 zincir, 1 2 3. Evet, 1 2 zincir, 1 2 3, 1 2 zincir, 1 2 3. Evet, şimdi burada birleştirelim arkadaşlar. Şöyle şu tarafa birleştireyim. 1 2 zincir çektim. Motifin şöyle köşesini alıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı köşeye 1 2 3 çektim. Hiç zincir çekmeden direkt şu deliğe şöyle kıstırıyorum ve yine zincir çekmeden doluyorum. Bu kez şu boşluğa geçiyoruz. Şu ipimizi de alalım. 1 şöyle arkadan da alalım. 1 2 3. Evet, bu boşluğa kıstırdım. Köşeye geldim. Yine hiç zincir çekmeden 1 2 3, 1 2 zincir, köşeyi alıyorum, kıstırıyorum, 1 2 zincir doluyorum, yine köşeye 1 2 3 tane. Evet,
Bu şekilde de birleştirdik. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar motiflerimizi böyle birleştirmeye devam edelim. Evet, motifimizi bitirdik. Şöyle arkadaki ipleri temizleyelim. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar, motiflerin örülmesini tamamladım ben. Kitap ayracı için şöyle 4 motif yaptım. Kemer için de böyle siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şöyle. Bu motiflerin de santim ölçüsünü vereyim. Herhangi bir ütü sürmedim. Ütü kullanmayacağım. Şöyle 4 santim kadar bir kenarı olan karelerden oluşuyor. Bakın 4 santim. Evet. Şimdi kenarlarına şöyle daha düzgün durması için şu şekilde bir sıra sık iğne geçtim. Şimdi onu yapalım. Evet, şimdi beyaz iplik kullanıyorum. Alt kısmına beyaz keçe geçireceğim. Şöyle. Evet. Şimdi köşeden başladım. Bir sık iğne, yanına bir sık iğne daha. Şu 3 tane trabzanın tepelerine birer tane. Bir, yanındakine 2, onun yanındakine 3. Şu aralara bir sık iğne yapıyorum. Sonra yine aynı şekilde 3 trabzana 3 tane, 2, 3, şöyle araya bir tane, trabzanlara birer tane, şöyle. Evet, şu birleşim yerlerinde de şu boşluğa bir tane, sonra şu birleşim yerine bir tane sık iğne, sonra diğer boşluğa. Evet, böyle devam edelim. Köşelerde 4 sık iğne yaparak dönüyoruz. Evet, bu şekilde tamamlayalım. Evet, sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra böyle şu şekilde aynı kalınlıkta ve aynı uzunlukta keçe hazırladım arkadaşlar. Şöyle bakın, aynı kalınlıkta. Bu ince bir keçe, kalın keçe değil, ince keçe. Ve etrafını kumaşla kapladım. Şu etrafından bir sıra makine çektim. Şöyle bakın. Şu şekilde içi de temiz olsun diye. Şimdi şu tersinden iğneleyeceğiz bu örgümüzü. Şöyle. Evet, bu arada kitap ayracı için de böyle yaptım. Şu şekilde onu da şöyle yapacağız. Evet. Şimdi bu keçemizi iğneleyelim. Tersi tersine gelecek şekilde iğneliyoruz. Evet. Bu şekilde iğneledikten sonra dikmeye başlayacağız. Evet, bu şekilde iğneledikten sonra dikmeye başlıyoruz. Şöyle ben bir dantel ipi kullanıyorum, hani sağlam olsun diye. Şöyle.
ince ince dikeceğiz. Şöyle bakın. Dikiş izi belli olmasın diye özellikle böyle açık renk kullandım, beyaz. Evet. Şöyle dikiyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, kemerimizin astarını, keçesini dikiyoruz bu şekilde, hem alt kısımdan hem üst kısımdan. Şu kısımları dikmedim çünkü bu noktada kemer deliği yapmamız gerekiyor. Şöyle işaret koydum ters tarafından bu delik yapacağım noktalara. Bunu da şöyle her bir motifin şöyle bakın orta kısmından, yani şu delikleri gelecek şekilde şöyle işaretler koydum bakın şurada. Yani kemer tokası şu delikten girip şöyle rahatça şuradan çıkacak. Şimdi bu delik delme işlemini yapalım. Evet, şu ilk deliğimiz, şu iğneyi çıkarıyorum. Şuradan şöyle ince bir nakış makasıyla şöyle deliyoruz bakın. Evet, deldim. Şimdi şu şiş yardımıyla biraz genişletelim o deliği. Şöyle. Evet, deliğimiz hazır. Şimdi bunun etrafından atmaması için aynen düğme iliği yapar gibi geçeceğiz. Şöyle şu iç kısma düğümümü sabitliyorum önce. Şöyle bakın. Evet. Sonra şuradan geçiriyorum. Evet, şöyle sarma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Delikten çıkarıp şu şekilde şöyle, sanırım biraz daha geniş bir delik açmamız lazım. Biraz daha şey yapalım şöyle. Şöyle deliği büyüttüm biraz daha. Evet. Şöyle bakın etrafından sürfle yapar gibi düğme iliği açar gibi böyle şöyle çektirerek şöyle gerdiriyorum. Evet, bakın delik oluşuyor. Evet, bakın gayet sağlam bir kemer deliğimiz oluştu bu noktada. Evet, şimdi düğümümüzü yapalım iç kısımda. İpimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi dikmeye devam edelim. Diğer delikleri de açarak tabii ki. Şöyle bakın.
Şuradan bakın görünüyor. Rahatça şöyle şuradan bakın rahatça kemer tokası rahatça girecek. Evet. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kemerin toka kısmı hariç diğer taraflarını tamamladık. Bu şekilde bakın. Şurada deliklerimiz oluştu. Şöyle yakından göstereyim. Evet, bu yöntemle illa bu örgü olması şart değil. Çeşitli örgü modelleri kullanarak böyle kemerler hazırlayabilirsiniz. Evet, kitap ayracımız da böyle. Buna herhangi bir başka ekleme yapmayacağım. Hani püskül, boncuk vesaire böyle direkt kullanılacak. Şimdi tokamızı yerleştirelim. Evet, şimdi tokanın şu kısmına sık iğne yapacağım. Yine aynı iple. Sıkıca böyle dolduruyorum burayı. Evet, böyle sıkıca saralım. Orta noktaya kadar gelelim. Evet, orta noktaya geldik. Şimdi bir iki zincir çekiyorum ve şu işaretin şöyle hemen yanına atlıyorum. Diğer tarafa geçtim. Evet. Burayı da saralım arkadaşlar. Evet, böyle sıkıca sarmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ipimi bir miktar uzun keseceğim dikiş için. Evet, şimdi bu ipimizle kemere dikeceğiz. Evet, şimdi bu tokayı kemerin şu deldiğimiz kısım değil tabii ki şuraya dikiyoruz. Şöyle bakın. Evet, şöyle tersten dikelim. Evet, bütün ilmekleri birbirine böyle sıkıca dikiyoruz. Evet, şuraya kadar dikelim. Şöyle bakın, gayet güzel oldu. Şimdi buraya şu kemerin hemen başlangıç kısmına bir bant yapacağız. Direkt başlayalım. Evet, saymadan zincirimi çekiyorum. Ölçeceğim çünkü. Evet, şimdi zincirin üzerine sık iğne yapacağım. Dolayarak çakma sık iğne. Şöyle. Evet, her bir zincire bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Evet, devam edelim. Evet, şimdi bantımız hazır arkadaşlar. Şöyle
şu kısmından şöyle doluyorum ve buradan dikiyorum. Evet, bu şekilde diktik. Evet, şimdi de aynen kemerlerde olduğu gibi şöyle dikiş noktasını ortaya getirdim. Şöyle şu kısımlardan kemeri sabitleyeceğiz, bu bantı. Evet, buradan sabitledikten sonra bir de buradan sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kemerimiz tamamen hazır. Şuraya bantımızı sabitledik. Şuraya da ilave bir bant yaptım. Bu oynar vaziyette. Şöyle. Şimdi bir takalım. Şöyle şu delikten geçirelim. Şu orta noktadan geçirelim. Evet, şöyle bakın. Bantımızdan geçirdik. Şuradan geçirdik. Evet. Şöyle. Evet, bu şekilde gayet güzel bir kullanışlı bir kemer oldu. Şimdi size bunun kullanımı ile ilgili birkaç kombin göstereceğim. Evet, şöyle bir kombin yaptım arkadaşlar. Bakın, böyle bir kot elbisem var. Bu şekilde çok tatlı bir takım oldu. Özellikle böyle kot giysilerle çok yakışıyor bu motifler. Evet, çok tatlı oldu. Evet, bir de şöyle pantolonlu kot ceketli bir kombin yapalım şöyle. Evet, çok tatlı oldu. Evet, kitap ayracımızı da unutmayalım. O da çok tatlı oldu böyle. Yani yıka yıka kullan bir kitap ayracı. Böyle. Bu defter kılıfını da aynı iplerle yaptım arkadaşlar. Aynı motiflerle şöyle. Dümdüz örüp şu kenarlardan diktim. Şöyle. Her iki tarafı da. Dümdüz bir parça örüp sonra kıvırıp şu alt ve üst kenarlardan diktim. Yapılışı oldukça basit. Şöyle bakın. Evet. Bu da bu şekilde kullanılacak. Evet. Çok tatlı oldu bu da. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.